Bu videonun konusu gelecek kaygısı. Bugüne kadar 3000 video var kanalda. Hiç beni beyaz bir tişörtte görmemiştiniz. Bu konu onu gerektirdiği için beyaz giyindik. Gelecek kaygısı birkaç şekildedir. Birincisi, bulunduğun ülkenin durumundan dolayı gelecek kaygısı yaşarsın. İkincisi, mezun olacağın meslek, üniversite, işte bölüm neyse ondan dolayı bir sorun yaşarsın. Üçüncüsü ve sonuncusu ise kişisel geleceğin için, ama hani duygusal, işte ne bileyim romantizm, aşk, bir çift olarak da bir gelecek kaygısı duyabilirsin. Gelin görelim bakalım. Türkiye'mizin günümüzdeki şartlarında gelecek kaygısı nedir ve nasıl çözülür? Tekrardan sesim için özür dilerim. Hoş geldiniz. Türkiye'de yapılan bir ankete göre gelecek kaygısı oranı %36. Temmuz ayında yapılıyor bu yılın. Yani gençliğin %36'sı bir gelecek kaygısı görüyor. Yani diyor, benim geleceğimde bir sorun mu var acaba? Kaygı dediğimiz şey endişedir. Yani çok için rahat etmiyorsa ve önünü çok rahat göremiyorsan, böyle karanlıkta siste yürür gibi küçük adımlar atıyorsan, işte bu bir gelecek kaygısıdır. Şimdi Türkiye ekonomisine baktığımız zaman üretici ve ithalatçı firmaların bir gelecek kaygısı var. Yatırım yapmıyorlar. Bunlar ham madde alıp işlerine yatırmadıkları için, tezgah alıp işlerine yatırmadığı için yurt dışına giden para azalıyor. Azaldığı için de ekonomimiz daha pozitif bir görüntü sergiliyor. Bu gelecek kaygısı beyin göçüne yol açıyor. Beyin göçü dediğimiz şey ne? Türkiye'deki aslında bir şeyler üretebilecek zekadaki insanların yurt dışına yerleşmesi. Beyin göçü üzerine bir video var, kanalda izlersiniz. Benim ilgilendiğim gelecek kaygısı, üniversiteden mezun olmaya bir yılı kalmış. Hatta üniversite 3-4'tekiler diyelim. Bunların kendi önünü görememesi. Çünkü İsviçre, Norveç, Singapur gibi ülkelerde, bunlar PISA testlerinde eğitim olarak yüksek değerli yerler. Öğrenciler daha mezun olmadan önce iş hayatına yönelik kararları veriyorlar. Çeşitli firmalar bunları alıp istihdam ediyor. Dolayısıyla ben okuldan mezun olunca ne iş yapacağım, acaba aç kalır mıyım diye bir dert yok. Norveç'te gelecek kaygısı o kadar yok ki, siz Norveç'te eğer yazar olmak istiyorsanız devlet diyor ki kitap mı yazacaksın diyor. Sana bir maaş bağlayalım diyor. Ama şunu sormuyor, yani ne yazıyorsun, başarılı olur mu? Sen yazarlık yaptığın sürece, bir şey ürettiğin sürece bir yandan devletten maaş alıyorsun. En sonunda satılan kitaba %50 ortak olayım da demiyor. Dolayısıyla çeşitli ülkelerde gelecek kaygısı düşüktür. Bireysel olarak gelecek kaygısının ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış. Siz neye dikkat etmelisiniz? Şimdi önümüzdeki yıllarda kaybolacak meslekler diye bir video yapmıştık. Taksi şoförlüğü yok olacak. İşte sigortacılık yok olacak. Muhasebe hesabı tutan insanlar artık yok olacaklar. Bir 10 sene sonra bu meslekleri göremeyeceğiz. Ama yazılım, sanal gerçeklik, oyun dünyası, sanal yaşam, işte simülasyon teorisi mantalitesinde anlatıyorum bunu. Kod yazan herkes daha değerli olacak. Siz bugün yurt dışına okullara gittiğiniz zaman ders olarak kod yazmayı da öğretiyorlar, yabancı dil gibi. Eskiden web sitesi yapmak çok kıymetliydi. Şimdi kod yazan çok kıymetli. Nasıl ki web sitesi yazanlar işte bir web sitesinde eskiden 10 bin, 20 bin, 50 bin, 60 bin, sallıyorum yüksek rakamlar istiyorduysa, şimdi bakıyorsun insanlar WordPress'te falan filan, bu kanalda şey var, WordPress üzerinden web sitesi nasıl yapılır videosu. İnsanlar yapıyorlar bir şekilde, ama günümüzde kodlama öyle değerli. Geleceğin dünyası boş zaman mühendisliği üzerine para kazandıracak dedik. Gelecek kaygısı duymak istemiyorsanız boş zaman mühendisliği üzerine yatırım yapmanız lazım. Bütün fabrikalar otomasyona giderken, insanlar artık daha az ihtiyaç olan bir obje haline gelirken, makineler ve yapay zeka yükselirken insanların boş zamanı çok. Her ülkede bilgisayar oyunlarına, daha doğrusu tablet oyunlarına, mobil oyunlara ödenen para artık ciddi bir rakam. Yazılım ihracatı dünyanın her yerine anında ulaşabiliyor. Yani siz bir araba yapacağınız zaman bunun çeliğini alacaksınız, işçilik var, fabrika kuracaksınız. Geç. Bugün eğer ki bir WhatsApp Türk Hava Yolları'ndan daha değerliyse, ki bir yıldır borsada aşağı doğru çakılan Türk Hava Yolları, doğal olarak yazılım üretmek daha karlı ve dünyanın her yerine anında ulaşabiliyorsun. Çeşitli Türk oyun firmaları şu anda yabancı firmalar tarafından satın alınıyor. Gelecek kaygısı duymamak için okulun sana öğretmeye çalıştığı, bakın öğrettiği demiyorum,
Türk eğitim sistemi çok başarılı değildir. Türk eğitim sistemi gelecek kaygısının temel sebebidir. Kusura bakmayın. Neden? Çünkü liseleri geçtim. Üniversitedeki akademisyenler de dünya çapında süper buluşlara, icatlara, fikirlere, akımlara, felsefi düşüncelere imza atmıyor. Türkiye'de nüfus olarak baktığın zaman Almanya ile aynıyız. Almanya'nın aldığı patentler dünya çapında kabul gören Türkiye'nin belki 20 katı. Biz Türkiye'de halen bir yerle elektrikli araba yapacağız. İşte motoru suyla çalıştırmanın yolunu buldum. Yani bunlar kusura bakmayın ama akademik çevre benim de hani üniversite hocalarında görüyorum. Çevrem arkadaşım var. Çaba gösterilmiyor. Ben ciddi bir çaba görmüyorum. Dolayısıyla öğretmenler için bir gelecek kaygısı varken öğrenciler için illaki var. Gelecek kaygısını yenmenin bir diğer yolu global insan olmak. Sen global olacaksın arkadaş. Yani evet Türk'üm, ben de Türkiye için elinden geleni yapıyorum. Bakın eğitim amacıyla çaba gösteriyorum. Sen benden de öteye gideceksin. Ben bilgileri sağdan soldan makalelerden Alman bilmem ne dergilerinden toplamaya çalışırken 10 sene 20 sene önce bugün internet bütün bilgileri eline getiriyor. İngilizce öğreneceksin. Gelecek kaygını yenmek için yabancı dilin olacak. Bunu demeye hakkı olan tek insan benim. Bak İngilizce eğitim kanalı bedava duruyor. İspanyolca duruyor. Arapça duruyor. Rusça duruyor. Almanca duruyor efendim. Bir zahmet öğren. Öğren ki gelecek kaygın azalsın. Çünkü dünya artık nasıl ki Avrupa Birliği bir birlikse, nasıl ki ABD bir birlikse, nasıl ki artık Asya'ya gittiğin zaman Çin sömürgesinde de olsa, Japonya ekonomik liderliğinde de olsa bir sömürge varsa da birlik var. Sen dünyanın içinde eriyeceksin. Üniversiteden mezun olduğunda Çorum'dan mezun olduysan, Çorum'da kalıyorsan bu senin hatan. Çorum kötü bir yer mi? Hayır. Ama dedenin, atanın geldiği yerden bir adım öteye git. Git bu ülkeye döviz getir. Git Almanya'da, Rusya'da yazılımcı ol ve bu ülkeye döviz getir. Sonra 2-3 sene ve 10 sene sonra gel iş kur. Bu ülkeye bir değer kat. Bu ülkeyi gerçekten seviyorsan, gelecek kaygın olmasını istiyorsan yurt dışında var olabileceğin kimliği yarat. Üniversitenin sana 2-4 yıl boyunca veriyormuş gibi yaptığı eğitimle mezun olunca devlet bana baksın, devlet bana sahip çıksın, devlet bana iş versin. Devlet ilk önce kusura bakma ama kendi iç sorunlarını bir çözsün. Devletin eğer ki fabrika yapmasını bekliyorsak şu sıralar biraz zor. Çünkü bunlar bütçeden giderlerle olur. Bir ülke kendi imkanlarıyla bir şey üretebiliyorsa işte Çin gibi fabrikalar, limanlar yapıyorsa harika. Ama genelde biz şu anda Volkswagen gelsin, yatırım yapsın. Mümkünse işte falanca firma bizim borsamıza yatırım yapsın. İngilizler neden bankalarımızı almıyor daha fazla? Bununla uğraşıyoruz. Gelecek kaygısından uzak durmak istiyorsan bir diğer konu hayatını planla. Yani yurt dışında baktığım zaman öğrencilerle de konuşuyorum. Seminerlerde, yurt dışı ziyaretlerde. Bakıyorum çocuk 14 yaşında mesleğini koyuyor diyor. Ben avukat olacağım. Ve ona göre hayatını planlıyor ailesiyle birlikte. Amerika'da hangi bursları alacağı belli çocuğun. O bursu tutturamazsa üniversiteye gidemeyeceğini biliyor. Hangi üniversite ve kolejlerden geçeceğini biliyor. Biz de işte puan gelsin, bir alışveriş yapayım, sepete ekleyeyim. Yani şu olurdum ama şu da olabilirim. Sonra birinci sınıfta basıyor şeyi istifayı üniversiteye gidip başka bir şey oluyor. Bu mantıkla kusura bakma gelecek kaygısının kendisi sensin. Senin gelecek kaygın var. Yani geleceğin seninle bir sorunun yok. Burada hazır gaza gelip sinirlenmişken son bir fırça daha kayalım. Öyle gidelim. Geleceği planlıyor. Ben işte Stuttgart'ta bilmem ne mühendisi olacağım. Harika. Üniversite 3-4 gazlı. Tam üniversite bitti. Stuttgart her şey hazır. İşte erkek ya da kadın karşısındaki sevgilisi işte gitme hayatımız şöyle olsun. Sonra 2 sene evlenmiş gibi yapıp sonra bir boşanıyor. Gitti bütün gelecek. Kusura bakmayın gelecek sizin aşkınıza işte hormonlarınıza göre planlanacak bir şey değildir. Senin geleceğini planlarken sen eğer ki 14 yaşında 20 yaşında üniversiteden mezun olduğunda planlarında halen aşk meşk yüzünden geleceğini yakıyorsan yanlış yoldasın. Bizdeki eğitim sisteminin kabahati var. Öğrencinin hiç mi suçu yok? Üniversite 1 biraz o boşluktayız ne oluyor? Üniversite 2 dersleri açayım. Üniversite 3-4 batak ihale sal gitsin. Hiç ikinci bir yabancı dil öğrenim. Mesleğim nereye gidiyor? Dünyada mesleğimle ilgili hangi kodlama ne var? Teknoloji nereye gidiyor acaba? Yok. Üniversite bana ne verirse ona razı olayım. Mezun olunca şansımı denerim. 40 kişi mezun oluyor. 3 tanesi işe giriyor. Geri kalanlar dur birazcık yabancı dil için İngiltere'ye gideyim. Dur bir yüksek lisans patlatayım. Hayata atılmayı geciktiriyor. Gelecek sana geliyor ama sen 27 yaşına gelmişsin. Bir sene daha iş tecrüben yok.
Niye? Hijyenik ortamda akademik lolo yaptım. Geçeceksin bunları. Kusura bakmayın biraz agresif bir video ama gelecek kaygınızı yenmek istiyorsanız şimdi başlayacaksınız. Yaşınızın kaç olduğunun önemi yok. 30 yaşındaysan da şu anda çeşitli internet sitelerinden, çeşitli eğitim portallarından reklam yapmayacağım. Oturur öğrenirsin. Bizim video eğitim.com'un bile yıllık aboneliği var. Reklam yapmayacağım diyor ama söyleyeyim. Orada da bakarsan bir sürü eğitim seti var. Bir zahmet kendi mesleğine yönelik bir şey öğren. Bugün Excel bilmiyorsan mühendisim diye gezme. Bugün eğer mimarsan ve mimari program bilmiyorsan, iki tane yabancı dil konuşamıyorsan kusura bakma. Gelecek kaygısı hak ettiğinmiş. Yani sen geleceğe gitme hatta. Boş ver. Gelecek orada kendi başına daha kaliteli insanlarla oluşur. Ben Haluk Tatar. Zaten eğitim setleri var. Rahat rahat konuşuyorum. Siz söyleyin bakalım neden bu ülkede gelecek kaygısı var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.